Bugün Türkiye'de yüz binlerce insan devletin yaptığı evlere başvuruyor. Kura çekiliyor, uygun fiyata ev sahibi olunuyor. Peki soru şu, devletin gel sana ev yapayım dediği ilk dönem gerçekten bu mu? Yoksa bu fikir 2000 yıldır dönüp dolaşıp karşımıza mı çıkıyor? Bu videoda sana tarihteki ilk TOKİ'leri anlatacağım. Roma'dan Londra'ya, Sovyetlerden bugüne. 1. Bölüm Antik Roma Insulae. Takvimleri milattan sonra 1. yüzyıla alıyoruz. Roma dönemin en kalabalık şehirlerinden biri. Yaklaşık 1 milyon insan yaşıyor. Arsalar pahalı, alan sınırlı. Çözüm yukarı doğru büyümek. Insulae denilen çok katlı apartmanlar ortaya çıkıyor. 4, 5 hatta 8 kata kadar çıkan yapılar. Alt katlar zenginler için, daha sağlam, daha güvenli. Üst katlar fakirler için, ahşap, dar, yangın ve çökme riski yüksek. Sosyal sınıf bina katlarına ayrılmış durumda. Devlet ise bu işin içinde doğrudan yok. İnşaatlar özel zenginler tarafından yapılıyor. Devlet ancak yangın çıkınca müdahale ediyor. Bu bir sosyal konut değil ama kitlesel barınma krizinin tarihteki ilk büyük örneği. 2. Bölüm 19. yüzyıl İngiltere Council Housing. Zaman makinesi 1800'lere gidiyor. Sanayi devrimi. Köyden kente büyük göç. Fabrikalar çalışıyor ama işçilerin yaşayacağı yer yok. Slum denilen sağlıksız mahalleler oluşuyor. Dar odalar, pis su, ortak tuvaletler. Kolera ve tifo salgınları başlıyor ve bu salgınlar zengin mahallelere de ulaşıyor. Devlet şunu fark ediyor, konut sadece fakirlerin sorunu değil. 1890'larda belediyelere konut yapma yetkisi veriliyor. Böylece Council Housing doğuyor. Bu evler temiz suya sahip, tuvaleti evin içinde, havalandırmalı ve sağlıklı. Ama satılık değil, kiralanıyor. Amaç, işçi sınıfına insan gibi yaşayabileceği evler sağlamak. 3. Bölüm Sovyetler Birliği Devlet Konutu. Şimdi en radikal modele geliyoruz. Sovyetler Birliği. Burada devlet diyor ki, ev bir meta değildir, ev bir haktır. Özel mülkiyet yok, ev alınmaz, satılmaz. Devlet vatandaşa konut tahsis eder. Başlangıçta aynı evde birden fazla aile yaşar. Ortak mutfak, ortak tuvalet. Bu sistem komünalka olarak bilinir. 1950'lerde değişim başlar. Devlet der ki her aileye ayrı bir daire. Böylece Kruşçevka apartmanları ortaya çıkar. Küçük, tek tip ama herkes için. Kalite düşüktür ama evsizlik neredeyse yoktur. 4. Bölüm TOKİ ve karşılaştırma. TOKİ bu 3 modelin ortasında durur. Roma gibi. Kitlesel barınma ihtiyacından doğar. İngiltere gibi. Sağlıklı yaşam hedefler. Sovyetler gibi. Devlet merkezlidir. Ama önemli bir farkla. Özel mülkiyeti reddetmez. Ev sonunda vatandaşın olur. TOKİ bir ilk değil. Ama 2000 yıllık bir fikrin modern halidir. Devletler büyüdükçe, şehirler kalabalıklaştıkça aynı soru tekrar sorulur. İnsanlar nerede yaşayacak? Ve tarih bize şunu gösterir. Cevaplar değişir ama sorun hep aynıdır.